MotoGP dünyasında her sezon yeni hikayeler başlar ama bazı hikayeler diğerlerinden farklıdır. Çünkü bazı pilotlar sadece yarışmak için değil, sistemi zorlamak için gelir. İşte Toprak Razgatlıoğlu da tam olarak böyle bir isim. Superbike dünyasında rakip tanımayan, agresif sürüş stiliyle efsaneleşen Toprak, şimdi bambaşka bir arenada, MotoGP. Peki ama burada ne yapıyor? Neden aynı baskın görüntüyü henüz göremiyoruz? Bu video, bir şampiyonun yeni dünyadaki gerçek mücadelesini anlatıyor. Çünkü MotoGP sadece hız değil, aynı zamanda uyum, sabır ve sistem oyunu. Ve Toprak, şu an bu sistemin tam ortasında sınanıyor. Bu derin analizlere geçmeden önce, bu videoyu beğenerek ve daha fazlası için abone olarak işimizi destekleyin. Kanalımızda sizi burada görmekten mutluluk duyarız. Toprak'ın MotoGP'ye geçişi aslında bir yükseliş değil, tamamen yeni bir başlangıç oldu. Superbike'da her şey onun kontrolündeydi. Frenleme noktaları, viraj girişleri ve risk seviyesi. Ama MotoGP çok daha farklı bir dünya. Burada her detay milimetreyle hesaplanıyor. Takımlar, mühendisler ve veri analizi sürücünün önüne geçiyor. Toprak ise yıllarca içgüdüleriyle yarışmış bir pilot. Bu yüzden MotoGP'ye geçişi sadece fiziksel değil, zihinsel bir adaptasyon süreci oldu. Yeni motor, yeni lastikler ve tamamen farklı bir yarış felsefesi. Aslında Toprak şu anda hız öğrenmiyor. MotoGP'yi yeniden öğreniyor. Superbike ile MotoGP arasındaki farkı anlamadan, Toprak'ın yaşadıklarını anlamak mümkün değil. Superbike'da motorlar üretim bazlıdır, yani yol motosikletine daha yakındır. MotoGP ise tamamen prototip bir dünya. Frenleme noktaları çok daha geç, viraj hızları çok daha yüksek ve elektronik sistemler çok daha karmaşıktır. Superbike'da sürücü fark yaratır. MotoGP'de ise sürücü ve mühendislik birlikte çalışır. Toprak'ın agresif sürüş tarzı Superbike'da avantajken, MotoGP'de bazen risk haline gelebilir. Çünkü burada küçük bir hata bile, saniyeler değil, yarışın tamamını kaybettirebilir. MotoGP'de sadece sürücü değil, motor da hikayeyi belirler. Toprak'ın kullandığı paket, en üst seviye fabrika takımlarıyla aynı seviyede değilse, fark hemen ortaya çıkar. Düzlük hızları, viraj çıkış ivmeleri ve elektronik destekler, yarışın kaderini belirler. Toprak'ın geçmişte Yamaha ile güçlü bir bağı vardı. Ama MotoGP'de bu ilişki, bambaşka bir teste dönüşüyor. Motorun karakteri, onun agresif tarzını her zaman desteklemiyor. Bu da onu, sürekli uyum sağlama modunda tutuyor. Yani mesele sadece hızlı olmak değil, doğru anda, doğru şeyi yapabilmek. Toprak'ın en büyük gücü, her zaman agresif sürüşü oldu. Geç frenler, ani yön değiştirmeler ve rakibe baskı kurma. Superbike'da bu tarz onu şampiyon yaptı. Ama MotoGP'de bu stil, bazen sınırda geziyor. Çünkü MotoGP lastikleri ve aerodinamik yapısı, bu kadar sert hamlelere, her zaman izin vermiyor. Bu yüzden Toprak bazen, kendi doğal tarzını bastırmak zorunda kalıyor. Bu da onu, alışık olmadığımız bir Toprak gibi gösteriyor. Aslında sorun hız değil, sorun, hızını nasıl kullanacağını, yeniden öğrenmek zorunda olması. MotoGP'ye geçiş, kolay bir geçiş olmadı. İlk yarışlar, beklenen başarılı görüntüyü vermedi. Bazen orta sıralar, bazen küçük hatalar, bazen de uyum sorunları görüldü. Ama bu durum aslında şaşırtıcı değil. Çünkü MotoGP'de kimse bir anda zirveye çıkmaz. Her pilot önce sisteme girer, sonra o sistemi anlamaya başlar. Sonra hız gelir. Toprak Razgatlıoğlu şu anda tam bu aşamada. Dışarıdan bakıldığında zorlanıyor gibi görünebilir. Ama içeride çok daha önemli bir şey oluyor. Öğrenme, gelişme ve sınırları yeniden keşfetme. Bu süreç çoğu zaman görünmez. Ama aslında her şampiyonun geçtiği en kritik aşamadır. En büyük mücadele her zaman pistte yaşanmaz. Bazen her şey kafanın içinde başlar. Toprak Razgatlıoğlu gibi bir şampiyon için bu baskı çok daha büyüktür. Çünkü herkes ondan hemen başarı bekler. Superbike geçmişi insanlarda farklı bir algı oluşturur. MotoGP'de de kazanır beklentisi ortaya çıkar. Ama gerçek dünya böyle işlemez. Her virajda bir karar vardır. Risk mi, yoksa kontrol mü? Bu ince çizgi, yarışın kaderini belirler.
Ve bu baskı, sürücünün kararlarını doğrudan etkiler. Toprak şu anda sadece rakiplerle değil, beklentilerle de mücadele ediyor. Ve bu mücadele çoğu zaman, yarıştan daha zordur. MotoGP, dünyanın en sert rekabet ortamlarından biridir. Aynı gridde, birden fazla dünya şampiyonu yer alır. Fabrika takımları, yılların deneyimi, kusursuz sistemler, hepsi bir aradadır. Bu ortamda, yeni gelen bir pilotun kendini göstermesi, zaman alır. Toprak Razgatlıoğlu için her yarış bir sınavdır. Her tur, bir öğrenme fırsatıdır. Rakipler sadece hızlı değildir. Aynı zamanda bu sistemin içinde büyümüş profesyonellerdir. Limitleri bilirler. Hataları minimuma indirirler. Bu da mücadeleyi çok daha sert hale getirir. Ve bu seviyede fark yaratmak sadece hızla değil, deneyimle olur. Şimdi asıl soru şu: Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de başarılı olabilecek mi? Bu sorunun cevabı sadece hız değildir. Bu bir süreçtir, uyumdur, sabırdır ve sürekli gelişimdir. Eğer bu uyum sürecini tamamlayabilirse, çok farklı bir seviyeye çıkabilir. Çünkü ham yetenek zaten var, eksik olan tek şey, bu yeteneğin MotoGP sistemine tam uyum sağlaması. Ve işin en heyecanlı kısmı da burada başlıyor. Çünkü biz şu anda bir sonu değil, bir başlangıcı izliyoruz. Bu hikaye henüz bitmedi. Aslında yeni yazılmaya başlıyor. Her pilotun kariyerinde bir an vardır. Her şeyin değiştiği o an. Uyum sürecinin tamamlandığı ve gerçek performansın ortaya çıktığı nokta. Toprak Razgatlıoğlu için bu an henüz gelmedi. Ama yaklaşıyor. Çünkü öğrenme süreci ilerledikçe kararlar daha net olur. Hatalar azalır, güven artar ve hız kendiliğinden gelir. MotoGP'de fark yaratan şey sadece yetenek değildir. Doğru zamanda doğru hamleyi yapabilmektir. İşte o an geldiğinde toprağın gerçek performansı ortaya çıkacak. Ve o zaman tablo tamamen değişebilir. Potansiyel her zaman gerçeğe dönüşmez. Ama doğru şartlarda büyük fark yaratır. Toprak Razgatlıoğlu'nun sahip olduğu şey tam olarak bu. Ham hız, cesaret ve yarış zekası. Ama MotoGP'de bunlar tek başına yeterli değildir. Sistemle uyum gerekir, motorla uyum gerekir, takımla uyum gerekir. Bu üçü birleştiğinde gerçek performans ortaya çıkar. Eğer bu denge kurulursa, Toprak sadece yarışan bir pilot değil, kazanan bir pilot olabilir. Ve bu ihtimal, düşündüğümüzden daha yakın olabilir. MotoGP sadece bir yarış değildir. Bir sistemdir, bir mücadeledir ve bazen bir yeniden doğuştur. Toprak Razgatlıoğlu şu anda tam bu sürecin içindedir. Zorlanıyor gibi görünebilir ama aslında yeniden şekilleniyor. Daha güçlü, daha kontrollü, daha bilinçli bir sürücüye dönüşüyor. Ve bu süreç tamamlandığında ortaya çok farklı bir tablo çıkabilir. Çünkü bazı hikayeler hızlı başlamaz ama güçlü biter ve Toprağın hikayesi tam olarak böyle olabilir. Şimdi geriye tek bir şey kalıyor: beklemek ve bu hikayenin nasıl yazılacağını görmek.